Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyiz. Gen 2 Kahraman Rehberine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bahsedeceğimiz, anlatacağımız kahramanlardan bir tanesi piyade kahramanımız Flint. Diğeri mızrakçı kahramanımız Fili. Üçüncü kahramanımız ise nişancı kahramanımız Alonso. İlk olarak bunları nasıl elde ediyoruz onları anlatalım. Daha sonrasında da saldırı, savunma ve bunlardan hangilerini almalıyız yatırıma göre teker teker bahsedeceğiz arkadaşlar. Gen gen ilerliyoruz. Süper, güzel bir içerik olacak bu. Haydi başlayalım. Evet. İlk kahramanımız arkadaşlar bizim için en değerli olanı tabii ki Flint. Çarkıfelek kahramanı arkadaşlar. Piyade kahramanımız. Sadece elmas kullanarak bunu 5 yıldız yapabiliyoruz. İkinci kahramanımız etkinlik kahramanı arkadaşlar. Mızrakçı Fili. Bunu şeflerin salonundan ve SVS'den sıralamaya girerek sadece parçalarını alabiliyoruz. Daha sonradan aldıktan sonra genel mitik parça basarak bunu yükseltebilirsiniz. Üçüncü kahramanımız nişancı kahramanı. Kahraman salonundan elmasla parçalarını satın alabilirsiniz ya da paketle alıp daha sonra genel mitik parçaya basarak da 5 yıldız yapabilirsiniz. Aralarında benim de en çok beğendiğim ve çok uzun bir süre sahip olmadığımız hero Alonso, değil mi? Kesinlikle. Biz oyun başında uzun bir süre arkadaşlar Bahiti ile oynamıştık. Alonso'ya sahip değildik. Ama şu an birçok arkadaşımız tavsiyelerimizle Alonso'yu 4 yıldız yapıp ona göre ilerliyor. İlk başta istersen piyademizle başlayalım, sonra sırayla gidelim Mahmut. Tamam, Flint. Flint senin de dediğin gibi bize ücretsiz sunuluyor. Gerçi elmas kullanıyoruz da. Bizi özellikle minimum düzeyde yatırım yapan oyuncular ve düşük düzeyde yatırım yapan oyuncular için birkaç sezon götürüyor Flint. Evet, çok rahat bir şekilde bizi taşıyor. O yüzden değerli. Piyade saldırısı ve savunmasında %240'lık bir desteği oluyor Flint'in. Buradaki bu saldırı ve savunma direkt istatistiklerinize yansıyor bu arada. Askerleriniz bu istatistiklerle savaşıyorlar arkadaşlar. O yüzden değerli. Ve piyade de zaten oyunun en önemli klası olduğu için Flint o yüzden de gerçekten Evet. bayağı işimizi görüyor. Yeteneklerinden istersen bahsedelim. Yani yetenekleri, keşif yetenekleri arenada zaten ve keşifte ön hatta koyuyoruz bu hero'yu piyade olduğu için. Ve yetenekleri de biraz keşifte hasar arttırma üzerineydi. Mesela ne diyor? Hedefin aldığı hasarı 2 saniye boyunca arttırıyormuş. İkinci yeteneğine gel. İkinci yeteneği de canı belli bir değerin altına düştükten sonra tekrar devam ediyor. Canını dolduruyor, tekrar devam ediyor. En önemli özelliği de bu zaten. Kesinlikle. Üçüncü yeteneğimiz de saldırı hızıyla alakalı bir yetenekmiş. Keşif yetenekleri zaten çok anlam ifade etmiyor bizim için. Ön hatta ama iyi idare ediyor yani. Evet. Gen 2'ye geldiğimizde bizim için değerli bir arena kahramanı oluyor. Tabii tabii. Bizim için değerli olan sefer yetenekleri zaten arkadaşlar. Ee, Bakalım sefer bir. ilk yeteneğimiz Piroman seviye 5 yapmışız zaten. Ne diyor? Birliklerin saldırının %20 ihtimalle düşmanları 3 tur boyunca yakarak her tur %40 hasar almasını sağlıyormuş. Hasar veriyor. Hasar artışı verdiği için ilk yetenek çağrı. Şimdi ayı diziliminde biz öneriyoruz ya mesela Jesse, Jacer, Sion, Geronimo Evet. bunları gönderdikten sonra Flint de yine gönderilebilecek, devamında gönderilebilecek bir hero'ya dönüşüyor. Evet. Ayıda. Sadece ihtimali düşük diye elimizde şey kalmasa Flint'i sonradan gönderiyoruz. S tier değil de A tier diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Hı hı. İkinci yeteneğimiz yine saldırı artışı arkadaşlar. %25. Direkt birliklerin saldırısını %25 arttırıyor. Üçüncü yeteneğimiz düşmanın aldığı hasarı %50 arttırıyor ama %50 ihtimalle. Evet. Evet. Şimdi önemli olan bir kısma geçeceğiz arkadaşlar. Donanımlarda özel silahı. Flint'in özel silahı bakalım ne yapıyormuş. Sefer de bizim için değerli arkadaşlar. Savunma yapar diyor ve savunma birliklerinin saldırısını. Savunma yaparken e, birliklerin saldırısını %15 arttırıyormuş. Aynen öyle. Yani savunma yaparken bizim için değerli bir kahraman oluyor. Zaten her gendeki piyade yine bunu sağlamaya devam edecek. Savunmada istatistik vermeye devam edecek. Geronimo Kesinlikle. dışında. Evet. Ama özel silah sadece seferberlik lideri olduğunuzda çalışır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bireysel saldırılarda bu kısım çalışmıyor. Sadece şuradaki şeyleri alıyorsunuz. İstatistikleri alıyorsunuz. Ki sağlık da zaten piyade sağlığı çok değerli. Kesinlikle. Dolayısıyla silah basılacaksa Flint'e basılabilir. Flint'in silahı yükseltilebilir. Evet. Ben alt yapıp bırakmışım. İdeal. 6'da bırakman ideal. Evet. Düşük yatırımlı bir oyuncu olduğum için Aynen öyle. alt yapıp bıraktım ben. Aynen. İkinci kahramanımız Fili'ye geçelim istersen. Fili çok daha kıymetli. Özellikle orta düzey yatırımcı ve üst düzey yatırımcı için Fili çok daha kıymetli. Evet. Fili hem arenada güçlü
hem de savaşlarda güçlü. Yine %240'lık bir buff sağlıyor bize. Evet. Arenadaki gücü keşif yeteneklerinden istersen bakalım. Keşif ilk yeteneği diyor ki tüm dost kahramanların sağlığını arttırıyormuş. Sürekli sağlık yenilemesi sağlıyormuş fili. Yani şey gibi diyebiliriz buna. Petri'nin ücretle satılan, parayla satılan daha kuvvetli versiyonu. Kesinlikle evet. İkinci yetenekte iyileştirme artışı sağlıyor. %140'a kadar ulaşıyor. Üçüncü yetenek. Üçüncü yeteneğimizde hasar arttırıyor. Hedefleri zehirleyerek düşmanı bir saniye etkisiz hale getiriyormuş ve saldırı %196 artıyormuş. Hasar artışı sağlıyor. Arenada gerçekten çok değerli. Özellikle oyunun erken aşamalarında bizim olmazsa olmazımız oluyor. Tabii tabii. Gen 2'de, Gen 3'te de yine kullanılabilir pili. Kesinlikle. Şimdi sefer yeteneklerine gelelim arkadaşlar. Askerlerimiz güçlendiriyor. Tüm birlikler için saldırıyı %15, savunmayı da %10 arttırıyor. Gayet iyi bir yetenek. Yani iyi yetenek. Tabii katılımcılar için yine çok word olmuyor. Daha iyi katılılabilecek Jesse tarzında, Patrick tarzında hero'lar mevcut. Tabii. Ama seferberlik lideri için gayet yeterli, güzel bir yetenek. Kesinlikle. İkinci yeteneğimiz hasar artışı %200 sağlıyor ama %25 ihtimalli. İhtimal biraz düşük. Tamam. %25 ihtimalle. Yine kötü değil ama güzel yine. Evet, Çünkü %200 buff olması çok fazla. evet. Evet. Üçüncü yeteneğimiz ise sersemletme şansı %20. Ben sersemletme şansı olan yetenekleri pek beğenmiyorum. Biraz da vasıfsız buluyorum açıkçası. Ya tüm kahramanlarda bu tarz sersemletme yeteneği bir tane sıkıştırıyorlar araya işte. Evet. İhtimale bağlı çalışıyor. Özel silaha geçelim arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten değerli. Bizim için dediğimiz balina oyuncular ve köpek balığı. Yani seferberlik açan oyuncular için değerli arkadaşlar. Savunmada %15 sağlık arttırıyor. Evet, savunmaya geçtiğinizde örnek verecek olursak şatoda siz kaleyi elde ettiniz. Sonra Gen 3 de dahil, Gen 4 de dahil. Evet. Oralarda tekrar filiye döndünüz ve savunmada bekliyorsunuz. Burada da müthiş bir buff alıyorsunuz. Evet, %15 direkt tüm birlik sağlığınız şeyleriniz %15 oranında artıyor ve artı 15 gibi düşünmeyin arkadaşlar. Direkt %15 olarak alıyorsunuz İşte bunu. mesela 200 ise artı 30 sağlık alacak hepsi. Senin istatistiğin Evet. 200 ise. Ona göre yani 1000 ise 150. 1150 oluyor. 1150 olacak. Evet. Ve bu genler boyunca kullanacağımız bir hero pili. Evet ve genler arttıkça bizim istatistiklerimiz de artacağı için özellikle balina oyuncuların bu bizim için çok değerli oluyor. İşte toplam kaç gen? 3 gen falan bu hero'yu savunmada kullanıyorsun. Çıkarıp. Evet. Evet. O yüzden çok değerli pili. Kesinlikle. Üçüncü kahramanımıza geçelim. Mahmut'un en sevdiği kahramanımız Alonso. Bu da %240'lık. Zaten hepsi her gende aynı veriyor. Genler ilerledikçe bunlar yükselecek arkadaşlar. Yeteneklerine geçelim. Arenanın olmazsa olmazı diyebilir miyiz Mahmut? Diyebiliriz. Arenada çok kuvvetli, güçlü. Kesinlikle. Vurdu mu bayıltıyor, vurdukça da can dolduruyor. Kesinlikle. %281 hasar artışı veriyor ve alana vuruyor. Alan Evet. etkili hasar. Gerçekten yok ediyor arenayı. Evet. İkinci yeteneğimiz yine alan etkili hasar artışı %70 ve ne diyor? Saldırı hızı %50 alan etkili hasar verir diyor. Gayet Evet. iyi. Evet. Üçüncü yetenekte ne diyor? Alonso'nun ağır zıplığını ciddi alarak her 8 saldırıdan sonra hedefleri sersemletiyor. 0.5 saniyeye kadar artıyor ve saldırı sayısı 5'e kadar düşüyor. Evet. Gayet iyi. Şimdi sefer yeteneklerine gelelim arkadaşlar. Yine sersemletme şansı %20. İkinci yetenekte düşmanların hasarını düşürüyor. %20 ihtimalle %50 hasar düşürüyor. İşte ilk yeteneğe bunu koymamışlar. İlk yeteneğe koyulsa belki katılımcıda düşünülebilirdi ama ikinci yetenekte liderler için yine Evet. çalışan bir Evet. yetenek. Ama ihtimal bazlı olduğu için muhtemelen kullanmazdık yine. Yok kullanmazdın. İhtimali de çok düşük zaten. Üçüncü yeteneğimiz ise arkadaşlar yine ihtimal. Alonso bayağı ihtimallere bağlı bir kahraman. %50 ihtimalle %50 hasar vuruyor. Evet. Yani Alonso'yu zaten bu amaçla kullanmıyorsun. Liderlik ediyorsun Alonso'yla. evet. Hem arenada da şimdi sen silahını göstereceksin. İki yeteneği de çok başarılı silahının. Evet. Burada Alonso ne veriyormuş bize? Saldırırken öldürücülük veriyor. Evet. Saldırıda öldürücülük veriyor arkadaşlar. Seferberlik liderliği yaptığınız zaman da bu da bizim için gerçekten çok değerli. Şeyini zaten söylemiyorum, keşfini. O da dediğin gibi hem iyileştirme yapıyor hem de alan vuruyor. Evet, yeteneklerde bu yoktu zaten. Keşif yeteneklerinde silahında var çünkü. Evet ve aynı zamanda da fulllediğimizde 10. seviyeye geldiğinde bu istatistikleri de bize sağlıyor. 60-60 sağlık ve öldürücülük. Alonso'yu da kimler almalı? Alonso'yu orta düzey ve üzeri yatırımcılar 4 yıldız haliyle kullanabilir. Yunusları da dahil edebiliriz buna. Yunuslar da Bu- 4 yıldız yapıp Düşük yatırımlı oyuncular da 475 mitik basıp Alonso'yu alıyorlar.
Alabilirler. Yani Yani Bahit ile minimum yatırımcı almaz sadece. yani evet. Ama onun dışında biraz para atıyorsanız oyun arkadaşlar, Bahiti ile oynamak yerine kesinlikle Alonso'yu 4 yıldız yapmanız sizin için çok faydalı olacak. 4'ten fazlaya gitmenize gerek yok. Ama seferberlik liderliği yapıyorsanız kesinlikle zaten bunu 5 yıldız yapıp silahında 10 yapmanız gerekiyor. Şimdi Alonso'yu bir de ayağında da kullanıyoruz. Orada da kullanıldığı birkaç gen var. Ayağında da birkaç gen boyunca devam ediyor. Tabii öldürücülük verdiği için Aynen. kesinlikle lider olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Peki biz düşük yatırımlı oyunculara bu 3 kahramandan hangilerini öneriyoruz? İstersen ben başlayayım. Düşük, Başla orta tabii ve ki. yüksek diye gidelim. Para atmıyorsanız arkadaşlar, yatırım yapmıyorsanız oyuna, sadece çarkfelek kahramanı olan Flint alacaksınız. Onun dışında herhangi bir şekilde Alonso'yu ya da Philly'yi alma şansınız çok fazla olmuyor. Oyuna para yatırmıyorsanız. Düşük yatırımlı oynuyorsanız arkadaşlar ya da biraz daha yukarısı, yine Flint her ihtimalle alınıyor. Çarkfelek kahramanı olduğu için bunu, nasıl oyuncu olursanız onu kesinlikle almak zorundasınız. Onun dışında biraz fazla atıyorsanız, biraz önce bahsettiğimiz gibi Alonso'yu 4 yıldız yapıp bırakmanız yeterli olacaktır. Hem arenada sizi güçlü kılacaktır, hem de normal savaşlarda istatistik olarak Bayit'ten çok daha fazla istatistik alacaksınız ve yetenekleri de daha iyi olacağı için Alonso'yu çok rahat bir şekilde Gen 4'e kadar kullanacaksınız. Düşük yatırımlı oyuncular için söylüyorum tekrardan. Seferberlik açan yüksek yatırımlı oyuncular için istersen söyleyelim. Fili'yi bu arada kesinlikle almıyorsunuz arkadaşlar. Düşük yatırımlı oyuncular, çünkü zaten şeflerin salonunda sıralamaya girmeniz gerekiyor. Veya Molly ile Gen 2'yi geçiyorsunuz. Gen 1'de gelen Molly ile Gen 2'yi atlatıyorsunuz. Zaten Gen 3'te Mia gelecek. Mia'yı kullanmaya başlayacaksınız. O yüzden Fili'ye ihtiyaç duymuyorsunuz. Yüksek yatırımlı oyuncular da üçünü de alıp geliştirmek zorunda. Aynen öyle. Üçüne de sahip olacaklar. Ya yüksek yatırımcının şöyle bir seçeneği olabilir Çağrı. Sezon 2'de gidip mesela Flint'i dön dermez. Der ki ben seferberlik liderliği yapmayacağım. Evet. Savunmada beklemeyeceğim der. Geronimo'ya sahiptir zaten. Evet. Onun yanında Natalia'sı da vardır ama yine Geronimo'yu kullanır. Çünkü Geronimo'nun istatistiği Gen 2'deki Flint'ten daha fazla. Evet. %260 istatistik veriyor Geronimo. Flint ise 240 veriyor. Flint'i bir balina nerede kullanır? Balina. Sadece arenada kullanır. Onun yanında da bir kaleyi yine fethettiğinde içeride beklerken, savunmada beklerken Flint'e döner. Evet. Tek kullanacağı kısmına alan geçtiğinde. burası. Evet. Şöyle bir görselimiz de var arkadaşlar. Bunlar tamamen seferberlik lideri için. Gen 2'ye geçtiğinizde seferberlik kuran bir arkadaşın her şeyinin 5 yıldız ve silahlarının 10 olduğunu düşünürsek, saldırıda Geronimo, Fili, Alonso kullanacak. Yani Gen 2 kahramanlarından sadece piyademizi koymadık. Gen 1'deki Geronimo ile devam ediyor. Çünkü bunların silahları çok daha bize faydalı oluyor ve aynı şekilde istatistik olarak da en yüksek saldırı hasarını bu üç kahramanla vurabiliyorsunuz. Savunmaya geçtiğinizde ise Mahmut'un biraz önce dediği gibi, savunma yaparken içerideki Geronimo'yu Flint ile değiştiriyorsunuz. Her türlü Fili'ye geçiyorsunuz. Fili ile devam ediyorsunuz daha doğrusu. Ama Alonso'yu bırakıp özel silahından dolayı ve yeteneklerinden dolayı Zinman'a geçiyorsunuz. Evet, bu şekilde de maksimum fayda, maksimum verimi elde ediyoruz. Kesinlikle. Seferberlik liderliğinde savunmada beklerken. Aynen öyle. Zaten sezon 1'de de Molly olduğu için mızrakçı. Molly de yine savunmada kaldığı için. Dolayısıyla Philly'den yine sezon 2'de devam etmek zorundayız. Saldırı aşamasında. Sezon 3'te bu değişecek tabii. Evet, kesinlikle. Atladığımız bir şey var mı ya da tavsiye edebileceğin düşük, orta ya da yüksek yatırımlı oyunculara Gen 2 kahramanları adına söyleyebileceğin ya da unuttuğumuz bir şey var mı? Yani unuttuğumuz bir şey yok. Değerli tavsiyeler verdik yine. Hem Alonso 4 yıldız konusunda tavsiyeler verdik. Evet. Hem Philly'yi kimlerin alması gerektiği konusunda tavsiyeler verdik. Hem de benim anlattığım gibi bir balinanın tercih hakkı var. Flint'i almak zorunda değil bir balina. Evet. Eğer savunmada beklemeyecekse, ondan daha güçlü bir balina varsa o göreve üstlenecek. Bir balinanın Flint'i almasını çok da ben mühim Evet. bulmuyorum. Orayı harcayacağı elmasla gidip VIP'sine de Evet. basabilir. Nereden baksan 900 bin, 1 milyona yakın elmas Tabii, gidiyor zaten. tabii. Orada VIP seviyesini çok Tabii. daha fazla yükseltebilir. Bu da ayrı bir strateji yani. Evet, kesinlikle. Bu arada Gen 2'deki düşük yatırımlı arkadaşlar ya da orta yatırımlı arkadaşlar bireysel savaşlarda, mesela Dökümhane'de bireysel saldırı yapacaklar ya da SVS'de karşıya elte gittiler, savaşacaklar. Evet. Ne kullanmaları gerekiyor? Düşük yatırımlı oyuncular için kahramanınız, ilk piyade kahramanınız Flint olacak. Daha sonra ikinci kahramanınız Molly olacak. Üçüncü kahramanınız, eğer Alonso'nuz yoksa, Bahiti. Kesinlikle Cina kullanmıyoruz arkadaşlar. Eğer Alonso'yu alıp 4 yıldız yaptıysanız ya da Bahiti'den daha yüksek istatistik sağlıyorsa da Alonso'yu kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Yani Alonso dedik, Molly dedik ve Flint dedik.
Evet. Gen 2'deki düşük yatırımlı arkadaşlar bu üçlüyle savaşlarda, bireysel savaşlarda bunları kullanacaklar. Dediğin gibi sıfır yatırımcı için ise Alonso çıkıyor, Bahiti giriyor. Evet. Sıfır yatırımcı. Sıfır yatırım içinde bu şekilde ilerliyor. Hı hı. Katılımcı olarak arkadaşlar bu dediklerimizi zaten kullanmıyorsunuz. Jesse'yi göndermeniz yeterli olacak saldırılarda. Savunmada ise Petri'yi göndermeniz kesinlikle yeterli olacaktır. Aynen öyle. Eğer Petri'nin yeteneği o seviyenize geldiğinizde yüksek değilse, 2-3 seviyesi, yıldızı falan düşükse muhtemelen Sergi yüksektir. Sergi'yi de kullanabilirsiniz Petrik yerine oyun başlarında. Yani şey diyebiliriz burada. Hangisinin yeteneği daha yüksekse Onu onu kullansınlar. kullan. Hepsinin yeteneği eşitse Evet. Patrick kullan. Kesinlikle. O zaman videoyu istersen çok fazla uzatmayalım. Yeterli şey yaptık. Yeterli. Güzel bir rehber Evet. oldu. Yakında Gen 3'e geçeriz. Orada da detaylı bilgiler veririz. Tabii Gen 3'te daha detaylar da artmaya devam edecek. Her gemde detaylar artacak. Kesinlikle. O zaman videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.